Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için pastane poğaçası tarifimle geldim. Sizleri daha fazla bekletmeden detaylı tarif için videoma geçelim. Yoğurma kabıma 5,5 su bardağı un alıp unun ortasında havuz oluşturuyorum. 40 gram yaş mayanın yarısını ilave ediyorum. 20 gram kadar. Yarım su bardağı ılık su ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Unun ortasında hamur mayasını suyla birlikte iyice elimle açıyorum. Bir çay bardağı yoğurdu ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. 1,5 yemek kaşığı toz şekeri de ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Oda ısısında bekletmiş olduğum 100 gram tereyağı ve 100 gram margarini de karışıma ekliyorum. 2 adet yumurtam vardı. Birinin sarısını yüzüne ayırdım. Kalan 2 yumurta akı ve 1 yumurta sarısını da ekliyorum. Son olarak da bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ederek hamurumu iyice yoğurmaya başlıyorum. Yoğurmuş olduğum hamurumu un serpmiş olduğum masaya alarak kesme aparatıyla 12 parçaya ayırıyorum. Hamurumu hiç mayalanmaya bırakmıyorum. Tepsi mayası aldıracağız. Kesmiş olduğunuz hamur parçaları büyüklü küçüklü olabilir. Elinizle yuvarlak şekil verin. Hiç önemli değil. Büyük parçalardan kopararak küçük parçaları da eşleştirebilirsiniz. Ortalama 92-93 gram ağırlığında her bir poğaçam oldu. 12 adet büyük boy poğaça çıkıyor. Yani bir tepsi dolusu poğaça hazırlamış olacağız. Pişirme kağıdı sermiş olduğum tepsimin içerisine poğaça hamurlarını aralık bir şekilde yerleştiriyorum. Aralıklı olsun ki arkadaşlar kabardığında birbirine yapışmamış olur. Ve sofra beziyle üzerine kapatıp 10 dakika oda ısısında bekletiyorum. Her bir poğaça hamurunun üzerine parmaklarımla dokunarak poğaça hamurlarımın incelmesini sağlıyorum. Ve üzerine bir adet yumurta sarısı vardı. İçerisine de bir tatlı kaşığı kadar süt ilave ettim. Fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum karışımı. Arkadaşlar poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla şekil veriyorum. 50 derecede ısıtılmış fırının içerisinde tepsi mayasına bırakıyorum. 25 dakika mayalanmanın ardından fırınımın derecesini 190'a getiriyorum ve poğaçalarımın güzel bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. Her yeni videomdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberiniz olur. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz ve yakınlarınızla videomun linkini paylaşarak kanalımın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Şimdiden destek olan, yorum yazan, beğeni yapan, emeği geçen herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum.
Poğaçalarım düşük ayarda içini çeke çeke güzel bir şekilde piştiler. Görüyorsunuz, fırından aldım. Henüz sıcak olmalarına rağmen çok güzel gözüküyorlar. Bir tanesinin iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın, görüyorsunuz, içi o kadar güzel pişmiş ki arkadaşlar. Ortadan ikiye ayırdığımda net bir şekilde görüntü içinin ne kadar güzel piştiğini gösteriyor sizlere de. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.